İstanbul'un tepelerine çıkmak iyi geliyor. Burada asansör var, bir teras alanı oluşturmuşlar. Ulaşımı nasıl sağlarsınız? Burada tüm detayları vermişler. Pierre Loti'nin tarihi kahvesi burası. Pierre Loti hamam sefası diyor arkadaşlar burada. Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün İstanbul'un en özel noktalarından birindeyim. İstanbul'un Terasları isimli bir izleme listesi hazırlıyorum YouTube kanalımda. Çok keyifli ve önemli bir vlog olacağını düşünüyorum. Ve bugün İstanbul'un bence en güzel teraslarından biri olan Pierre Loti tepesine çıkardım sizi. Haliç'in bütün güzelliğini ayaklarımızın altına seren, harika bir teleferikle ulaştığımız bir tepe Pierre Loti tepesi. Tarihi bir önemi var. Pierre Loti tepesinin içinde bir otel konsepti var ama bu otelin içinde kullanabileceğiniz, dışarıdaki misafirlere de açık olan hamam var. Mekanlarla ilgili fiyatları alacağım. Otel fiyatlarını, hamam fiyatlarını alacağım. Teleferikle ilgili güzel bir yolculuk yapacağız sizinle. Birlikte keşfedeceğiz. Karşıda Eyüp Sultan Anadolu Lisesi var. Bu şeritten geldiğiniz zaman hemen yan cebe girip sola doğru dönüp burada Eyüp Sultan Belediyesi yazısını görürsünüz. Bazı bölgelerde şöyle teleferik yazısını da koymuşlar, tabelasını. Burası zaten Eyüp Mezarlığı. İçeride otopark var. Burada ben otopark fiyatlarını da göstereyim size. Girer girmez zaten teleferiğe ulaşmıyorsunuz. İçeride otopark var. Fiyat listesini şöyle göstereyim size. Motorla gelirseniz motoru algılamıyor. Dolayısıyla turnike açılmıyor. Siz buradaki yandan giriş yapabilirsiniz motorunuzla. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Plaka tanıma sistemi var. Trafik oluşmaması için tekrar otopark çıkışını buradan vermemişler. Bilginiz olsun. Burası sadece geliş istikameti. Otoparklarda kredi kartı geçerli, nakit geçerli değil. Bilginiz olsun da bankamatik kartıyla. Benim de uzun zaman oldu gelmeyeli bu Pierre Loti'ye. 7-8 sene olmuştur belki ama manzarası aklımda kaldı. Çok seviyorum manzarasını. Güzel. Oturup bir çay kahve içebiliyorsunuz. Hava da çok güzel bugün. Yani İstanbul'un son sıcakları muhtemelen. Şimdiden şöyle karşıdaki manzarayı göstereyim ben size. Haliç'in suları arasında Eyüp Sultan'ı görebilirsiniz. Feshane olarak da geçiyor. İstanbul Art vesaire var. İşte böyle müzeler var, galeriler var. Hemen ileride Eyüp Sultan Camii var. Tabii ben o çok detaylara girmiyorum. Tek bir şeye odaklanarak orayla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. En azından kitleye de nokta atışı bir bilgi olmuş oluyor. Bugün günlerden pazartesi. Hafta sonu gelmek istemedim. Hafta sonu çok kalabalık olabiliyormuş. Teleferikte sıra olabiliyormuş. Pazartesi günü geliyorum ki en azından hani kalabalığı az çok kafanızda canlandırın. Hafta sonunda nasıl olabileceği konusunda bir fikriniz olur. Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi bu. Her yer gördüğünüz gibi mesela bu eski mezarlıklar var. Yani şu an etrafımız tarihi binalarla, eserlerle çevrili. Evet, şimdi geri dönüyoruz teleferiğe doğru. Hani şu yolu göstermek istedim size. Otoparka doğru yürüyorum. Şimdi bu dondurmacı ve helvacının yanından hemen bakın şurada bir tabela var. Ağaçların arasında kalmış ama teleferiğe buradan ulaşıyorsunuz. Bilginiz olsun. Yürüyelim bakalım teleferiğe doğru. Ne geçerli? Nasıl ödeme yapılıyor? Fiyatlar ne durumda? Hafif bir kuyruk var. Hafta sonları bu kuyruğun daha uzun olduğunu söylüyorlar. Bayağı bir toplanma noktası falan burası doluyormuş. Saat 8'de açılıyor, 11'de kapanıyor. Teleferiklere alınan kişi sayısı herhalde 6 ile 8 arasında değişiyor. Dolayısıyla biraz daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum buranın. İçeride de böyle büfe falan hizmetlerini veriyorlar. Teleferiğin olduğu dev makine bu. Şöyle bir makara sistemi var. Böyle bir durum var. Bilginiz olsun. Evet, şu an 15 dakika bekledim. Sıranın yarısını biraz geçti. Yaklaştım. Kolay gelsin. Sağ olun. Bindim. Arkadaşlar yaklaşık 8 kişi falan biniyorsunuz. Koltuğa 4 kişi oturuyor.
giderek yükseliyor. Yolu göstereyim aşağıdan yüksekliği. Buradan daha iyi algılarsınız araç yolunu. Şu ağaçların altında. Evet, şöyle araç yolu var. Pierre Loti'ye doğru çıkıyoruz. Arkadaşlar yaklaşık 2,5-3 dakikalık süren bir teleferik yolculuğu. Farklı kişilerde olduğu için çok rahat hareket edemedim ama az çok anladınız manzarayı nasıl bir şey olduğunu. Şuradan indikten sonra yürüyen merdivenlerden çıkıyorsunuz. Engelli vatandaşlarımız varsa asansörü de kullanabilirler. Burada akbil yükleme noktaları var yine. Yükleyebilirsiniz. Hemen ben şimdi şöyle merdivenlerden çıkmadan şöyle sağdan şu düz yoldan devam edeceğim ve yavaş yavaş size manzarayı göstereceğim. Bakın arkadaşlar. İstanbul'un en güzel teraslarından biri Pierre Loti. Pierre Loti Fransız bir ressam aslında. Osmanlı'nın kültürünü biraz seven bir abimizmiş Pierre Loti. Aslında gerçek adı da Pierre Loti değil. Julien, soy ismini hatırlamıyorum. Julien ya da Julien diye okunan bir Fransız. Osmanlı kültürünü çok sevdiği için ara ara gelip Eyüp Sultan'daki bu tepedeki bir kahvehaneyi ziyaret edermiş. Orada vakit geçirirmiş. Dolayısıyla o kahvenin adı da sonra Pierre Loti olarak değişmiş. Aslında birçok kere tekrar buraya işte Eyüp Sultan Tepesi olarak ismini değiştirmek istemişler ama onay verilmemiş. Gerek de yok. Niye değiştirirsin? Yani dilimizde yeterince işte Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce kelimeler var. Aslında Pierre Loti'nin de gerçek adı bu değil işte. Lakabı. Ama Fransa'daki bazı denizciler Loti lakabını koymuşlar bu ressam abimize. Pierre de ne anlama geliyor bilmiyorum. Buraya gele gide sevilen biriymiş. Kahvenin adını da sonradan Pierre Loti koymuşlar. Evet, bu yürüyüş yolunda Pierre Loti'de şöyle sağ tarafınızda hemen Eyüp Mezarlığı kalıyor. Denize, manzaraya, Haliç'e bakan bir mezarlık aslında bu. Evet, yürürken ilk sırada burada böyle kahveleri görürsünüz, kafeler var. Aslında kademe kademe bir tepelik oluşturmuşlar daha sonradan. Yani buraları böyle düzleyip farklı mekanlar, kahveler koymuşlar. Bazı yerlerde fiyat listesini bulabilirsiniz. Evet, buradan sonra farklı mekanlar geliyor mu bilmiyorum. Bakın arkadaşlar, Pierre Loti Sokağı diyor. İşte burada konaklayabileceğiniz bir otel de var aslında. Otelin içinde şöyle bunları bulabilirsiniz. Otopark olduğunu söylüyorlar. Şöyle bir bilgi vereyim. Buraya aracınızla da çıkabilirsiniz. Yürüyerek de çıkabilirsiniz. Teleferiği de kullanabilirsiniz. Ben teleferiği çıkarken kullandım. İnerken yürüyerek inmek istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Daha keyifli olur. Hemen tanıttım, indim. Teleferikle bitsin olsun istemiyorum. Evet, hemen oraya çıktım. Bakın burada kademe kademe yerler var. Teras kafe var sağda. Hepsi böyle denizi görüyor. Haliç'i görüyor. Hemen buradan mesela yine bir merdivenli bir bölüm var. Şöyle telif yemeden çıkalım yukarı. Burada böyle bir alanla karşılaşabiliyorsunuz. Aziyade restoranı mesela. Burada yine teras kafenin devamı. Böyle oturma yerleri yapmışlar. İşte burada gözleme mantı evi var. Böyle farklı yerlerini gezebilirsiniz, oturabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Ya şöyle artık yaz mevsimi bitti. Bahara girdik. Dolayısıyla artık plaj, deniz mevsimi de kapandı. Bazı yerlerde açık olabilir ama deniz artık o eski yaz havasını da kaybetti. Tabii Güney Ege'de bazı Akdeniz gibi bölgelerde şu an denize girilecek en güzel ay. Onu söyleyeyim, Eylül ayı. Denizde muhteşem oluyor. Ama İstanbul'da böyle bir imkanımız yok. Ne yapacaksınız? Ailenizi alın gelin, sevdiğinizi alın gelin. Bir hafta sonu yarın gününüzü buraya ayırın. Hafta içi de gelebilirsiniz. Sporunuzu yaparsınız. Deniz izlersiniz biraz. Kahvenizi yudumlarsınız. İstanbul'un tepelerine çıkmak iyi geliyor. Niye? Çünkü zaten dipte trafik oluyor. Binaların arasındayız. Gürültü, toz, duman ister istemez arka planda yoruyor bizi. Ne yapacağız? Biraz İstanbul'un teraslarını keşfedeceğiz beraber. Şimdi şöyle mesela bir menü göstereyim size hemen burada. Yemeklerin, içeceklerin fiyatlarını
Böyle karşıma çıktıkça bunları göstereceğim size. Kendinize uygun bir yerde oturabilirsiniz. Farklı yerlere çıkan yine yollarla ayırmışlar. Yeşillendirmişler her yeri. Biraz da yüksekte olduğunuzu hissediyorsunuz. Hava biraz daha değişiyor, biraz daha serinleşiyor ve gerçekten iyi hissettiriyor. Buralarda işte kış için hazırlanmış, yağmurlu havalar için hazırlanmış camekan bölmeler var. Buralarda da vakit geçirebilir. Mesela Aziyade restoranının camekanlı kısmı orası, kış bahçeli kısmı. Araçlar buralara kadar gelebilmiş. Buralarda yürümek sizi rahatsız etmesin. Tabelalarla nereye nasıl gideceğiniz yazmış. İşte çıkış bu tarafta, yine resepsiyon, otelle ilgili bilgi almak isterseniz. Tarihi kahvesi varmış burada. İşte bu Pierre Loti'nin tarihi kahvesi burası. Ulaşımı nasıl sağlarsınız? Bakın burada tüm detayları vermişler. Bunu gördüğüm iyi oldu. Size çok faydası olacaktır. Şuradan iyice yaklaştıracağım. Yavaş yavaş aşağı indireceğim. Nereden nasıl geleceğinizi, buraya nasıl ulaşacağınızı detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Videoyu durdurabilirsiniz ihtiyacınız olan kısımda. Mesela ben Beyoğlu'ndan geldim. Motora bindim. Hava güzel. 20 dakikada geldim Beyoğlu'ndan. Gezelim dolaşalım beraber. İnanın sizin de içiniz açılır. Bu yeşillikleri, eski evleri gördükçe size de iyi gelecektir. Burada numaralandırmışlar işte. Otele ait odaların bulunduğu mesela 3 ile başlayan numaralı odalar burada. Yukarıya çıktıkça biraz daha sakinleşiyor dikkat ettiyseniz. Bence aslında en güzel kısımlar en yukarı kısımlar. İnsanlar biraz yürümeye üşeniyor herhalde arkadaşlar. Kolay gelsin. Merhabalar. Hatta şöyle güzel bir manzara bulursam. Şöyle bakın. Bakın tabii ağaçların arasından bakmak daha güzel bence Halice. Bakar mısınız? İstanbul'da böyle yerleri değerlendirmek çok önemli. En yüksekteki yer kahve burası değil mi? Evet. Burası bir otel konsepti herhalde aynı zamanda. Otel, restoran, Restoranı var, restoran. otoparkı var ayrı. evet otoparkı var. Onun dışında tarihi hamamımız var. Hamam da mı var Evet. burada? Biz aynı yere bağlıyız. Yani, hamam da bize bağlı, Heh. otellerimiz de bize bağlı, işletme, yeme içme de bize bağlı. Tarihi kahve burası değil mi Pierre Loti'nin meşhur hep Evet. geldiği Ya vesaire? burası aslında işletmenin bir bölümü. Tarihi kahve diye geçiyor. Evet. Mesela sağ alt çaprazdaki yer de bize ait. Evet, Orası oradan da çıktım. Teras kafe diye geçiyor Teras mesela. kafe. Tarihi olan bina şu anda kullanım dışı. Neymiş Restore önceden? edilecek. İstiyorsanız gösterebilirim. YouTube kanalı için Pierre Loti'yi tanıtıyorum da size de yer vereyim Tabii dedim. tabii çok iyi olur. Burası tabii binanın içi normal burayı olarak hizmet yeri olarak Burası kullanıyoruz. önceden bar olarak işletiliyordu. Şu an tatil. Arkadaşlar sağ olsun yukarı şöyle binanın içini göstermek istediler. Böyle bir şans verdiler bize. Burası böyle sofalı. Tabii eski Osmanlı evi yazın kullanıyor musunuz? Yazın yok. Fakat kışın açıyoruz. Ha, kışın açıyorsunuz. Evet, kışın açıyoruz. Burasının tabii bir restore edilmesi gerekiyor. Restore edilecek. Kafe gibi kullanacak. Yani bunlara oturabilecek mi vatandaş? Burayı Yoksa düzenleyecekler. düzenleyecekler tabii. Peki bunları ne yapacaklar ya? Bunlar bir restore görmüş herhalde. Restorasyon üst taraf değil mi? Boya olarak yeni boyandı. Güzel ama o eski şeyi hissediyorsunuz yine. Diğer bölümlerimize baktığınızda oraya geldik gösterelim. Vallahi olur, siz böyle bana rehberlik ederseniz. Burada masa sandalye oluyor mu yazın? Yok, burası Serbest işçi alanı. aynen. Şu Giriş şekilde yapabiliyor. bölümlerimiz var. Yeşillik. Her yer, her kapı kahveye bağlanıyor. Şurada şöyle bir ağaç gördüm, göstermek istiyorum size. Kışın muhtemelen manzara biraz daha açılıyordur. Bizim çok güzel bir yerimiz var. Öyle mi? Orayı gördünüz mü bilmiyorum. Yok, Cam görmedim. mekan kısım. Vallahi olur olur. Geçen hafta düğün organizasyonumuz vardı. Kına, nişan, o tarz yerleri de kullanabiliyoruz. Çok iyi. Kına organizasyonları için kullanabiliyoruz. Geniş bir alan olduğu için. Evet. Ortalara masaları koyup yaklaşık bir 150-200 kişilik kadar bir Hizmet yerimiz var veriyorsunuz tabii ki yani. evet. Otel fiyatı falan verirler mi bize? Şimdi nereye gidiyoruz? Halit kardeşim, resepsiyona. Ha, burası otel. Arkadaşlar bakın. Yine her yeri böyle biraz otantik atmosferi bozmamak için eşyaları falan da ona göre düzenlemişler. Osmanlı dönemini resmeden çalışmalar var. Burada odalara çıkıyor muhtemelen. Kolay gelsin. Burada kişiler fikirlerini, önerilerini falan yazıyor herhalde değil mi? Şimdi bir kişilik oda 4.000 lira. Evet, iki kişilik oda 5.000 lira. Yani kişi başı 2.500'e geliyor. Onlar kahvaltılı fiyat. Tamam, hepsi kahvaltılı. 3 kişilik oda 6.500, suite oda 7.500. Suite odada maksimum kaç kişi kalabiliyor? Yani stüdyoda maksimum 5 kişi kalıyor. Tabii isterlerse eğer ekstra yatak talep ederlerse. Yatak atılınca ne kadar ilave oluyor fiyat olarak? 1000 lira gibi. 1000 lira. Kahvaltı açık büfe mi, oda kahvaltı mı? Direkt serpme kahvaltı şeklinde. Direkt serpme kahvaltı Yani şeklinde. restoranı görmüşsünüz. En azından fiyatları da almış olduk. Burada konak Cibali'ye tabii. geçiyor. Cibali konağı. Pierre Loti'nin tepesinde böyle bir kompleks, yani güzel. En azından etrafın temiz olması. Önceden Eminönü gibiydi.
Doğru. Yani adım atacak yer yok. Ben en son 7-8 sene önce geldim, kalabalıktı bayağı. Evet. O yüzden hafta içi geldim ben. Hafta sonu gelmedim. Adım atacak yerimiz yoktu. Şimdi dediğim gibi insanlar bu yeni kafelere yöneldiği için Çok işte bilen de yok ama Pierre Loti'yi. Evet, Teleferiğe evet, binecek bilmiyor, haberi yok. O yüzden yapıyorum biraz da videoyu. Az önce geçtim burada. Evet, kış bahçeli bir alan gibi. evet, burayı biz genelde insanlarımızı, müşterilerimizi burada ağırlıyoruz. Önceden burada açık büfe kahvaltı veriliyordu. Evet tabii, çaylar falan. Rezervasyona gerek yoktur herhalde. Çok kalabalık Çok kalabalık değil mi şu an için? Yani. Ama burası benim en beğendiğim kapalı alanlardan biri. Çünkü manzaraya da Evet. oldukça açık gören bir yer. Bir de burada sigara içilmiyor zaten. Harika, o çok güzel. Orada cam mekan dediğimiz yerde sigara içiliyor. Biraz daha da kalabalık bir alan yukarıya göre. Evet. Çok yukarı çıkmıyor insanlar. Burası zaten Avrupa'da tek. Böyle başka bir yer yok yani. Ne açıdan? Güzel bir şeye değindin çünkü. Onu öğrenmek isterim. Dünyada, Avrupa'da buna benzeyen bir tane daha yer yok. Manzara açısından Evet, mı? manzara açısından. Evet, ulaşım da kolay. Yazın çok zorlaşıyor. Teleferikte çok süre oluyor. Evet. Genelde 1-1,5 saat bekliyorlar. Ama araçla çıkılıyormuş herhalde ya da yürüyerek de çıkabiliyor. Tabii. Menüleriniz karekod şeklinde mi? Fiziki bir menünüz var mı? Onu da göstermek isterim yani, çekmek isterim. Şöyle bir menü fiyatlarına da bakalım. Müdürle de tanışalım. Merhaba. Şef garson. Şefler baş tacı. 80-90 Antep. Ben Mardinciyim. Mardin. Orası çok farklı ya. Süryani şarapları, bazı yemekleri. Tokatlı mısın? Reşadi. Eyvallah. Çok memnun oldum ya. Çok güzel. Evet, şöyle menü fiyatlarını göstereyim. Bakın şurada tatlılarla başlamışlar. Çok içecek fiyatları. Böyle detaylı çekelim. Arkadaşlar kahvaltı fiyatlarını göstermek istiyorum ben size. Şu an köy serpme kahvaltımız 1690 lira. Evet. 2 kişilik o. Evet. Evet, kişi başı 850 liraya geliyor. İşte hamburger. Bu hamburger köfteleri falan hazır değil mi? Kendi Yok, yapıyordur kendimiz şef yapıyoruz, artık. Şef evet. olursa olur, reçete olur yani. Zaten. Günlük taze yapılan tatlılar bunlar. Çok çeşit yok o yüzden. Az çeşit ama taze çeşit. Evet. Bu gözleme evi. Gözleme Evet, evi, geçtim mangala buradan. evi. Burası da nargile bölümü. Evet. Fener falan. Fener. Evet. Burası da yine 6 ile başlayan odaların olduğu bir taraf değil mi? Evet. Böyle. Peki hangi numaralı odaların bulunduğu konak manzara açısından ya da Manzara gören konak yok. bir tane de şarj istasyonu koymuşsunuz, harika. Hamamın bulunduğu yer. Hamam Fener konağında yani. Bunu öğrenmiş olduk. Bakın, Sütlüce konağında bu. Yanında Evet. Fener var. Burası Sütlüce konağı. Ben sizle birlikte şu an ilk defa giriyorum. İlk defa mı gireceksin sen de? Çok da izin almadan Pierre Loti hamam sefası diyor arkadaşlar burada. Zaten böyle bir temizlik kokusu, hamam kokusu geldi. Bakın arkadaşlar, masaj yaptırmak isterseniz Ali Bey'e gelebilirsiniz. Ali Bey, ne kadar masaj ücretiniz? Seans sanatları 600 ve 1000 lira arasında değişiyor. Aromaterapi, klasik masaj, derin dokunma masajı ve medikal masaj okolleri belirleyici bu anlamda. Tamam. Klasik masaja geldin. Şöyle bir 800 lira 45 dakika. 45 dakika 800. Medikal masaj 1000 lira 1 saat. 1000 lira 1 saat. Biraz daha sert, agresif Biraz oluyor. daha, evet. Bası, Biraz daha, manipülasyon biraz daha. vesaire değil mi? Aynen. Benim de var da masaj sertifikam. Biraz defloraj, petrisaj biliriz. Aynen, vibrasyon falan. Burası sauna, hep aktif herhalde. Sıcaklığı koruyorsun abi değil mi? Kimin ne zaman geleceği belli olmaz. Otel dolu biraz herhalde. Daha çok rezervasyonlu çalışıyoruz. Gelen müşterimizin saati belli. Evet. Ona göre açıyoruz ama genelde her zaman sıcak. Sıcak. Standart paket, kürk hamamı, sauna, kese ve köpük masajı dahil. Kişi özel kullanım 1200 lira, normal kullanım 1000 lira. Evet. 4 kişi ve üstü kullanımlarda yine kişi özel kapatıyoruz 2 saat. Şöyle bir hamam arkadaşlar. İçeri girmiyorum zaten. Tertemiz çünkü. Hani kapıyı da fazla açık tutturmayacağım. Ortada bir göbek taşı var. Burada da yine tellaldi değil mi? Tellal. Yine sen tellal hizmeti. Daha çok şöyle bayanlara hizmet veriyoruz. Bayan personelimiz var. Eşim ve yardımcımız çalışıyoruz. Evet. Gelin hamamları vesaire organizasyonlarda yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Harika. Fiyat bilgisini de aldınız. Burada özel dolaplar ve terlikler de var. Değil mi? Yine havlu vesaire gibi. Kişisel eşyalarını tabii ki gelen misafirler getirebilir ama biz de veriyoruz. Evet. Zaten kullanım kişiye özel. Kapatıyoruz. Gelen misafirlerin kendine özel oluyor bu alan. Dışarıdan başka müşteri almaz. O yüzden her gelenin muhakkak bir rezervasyon yaptırması gerekiyor hamama. Rezervasyon. Tek kişi de olsa Tek kişi de olsa rezervasyon yaptırıyorsunuz. Harika. Yani eşiyle, dostuyla, kadın erkek ayrımı olmadan gelip burada özel olarak kullanabiliyor. Tabii tabii. Var mı Ali Bey söylemek istediğiniz bir şey? Herkesi bekliyoruz. Herkesi tüm yıl açık. Açız. Harika. Sabah 10, akşam 23. 23, 11'e kadar. Evet. Hamamı sıcak tutuyorsunuz yani. Her zaman sıcak. Burada çay, kahve ikramlarında oluyordur zaten. Tabii problem yok. Yiyecek Tamam. içecek anlamında. Çok memnun oldum. Çok Evet, teşekkür ederim. teşekkür Kolay ederim. gelsin. YouTube kanalı Özgür Uçakçıoğlu. Özgür Uçakçıoğlu.
Unutmazsın değil mi? Eyvallah. Genelde Özgür unutmuyorlar. Soyadı gelince u falan olur. Eyvallah. Halit kardeşim hamama girmiş kadar olduk mu? Biraz sıcakmış değil mi? Bu yakışıklıyı bulun, burada size her türlü yardımcı olur Pierre Loti'ye geldiğiniz zaman. Herkese selamlar. Herkesi bekliyoruz buraya. Çok Teşekkür memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi Sağ olun. bakın. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, yine güzel bir enerjiyle güne başladığım için harika insanlarla karşılaştım. Bütün bilgiler bunlar değil tabii. Şimdi Pierre Loti'nin içinde bazı sokaklarda gezmeye devam edeceğim. Hamamdan çıktığınız zaman bu sokağa bağlanıyorsunuz. Yanlış anlama, nereye çekiyorsun abi? Kanal mı? Pierre Loti'yi tanıtıyorum kardeşim. Nereye abi? Bir Pierre- kanalın mı var? Özgür Uçakçıoğlu YouTube. YouTube. Ha, Özgür YouTube. Uçakçıoğlu. Eyvallah. Bakacağım abi. Bak kardeşim. Abone olacağım. İsim neydi? Mertkan abi. Aç bak, şimdi unutuyorlar soy ismi genelde. Bu canlı yayın mı? Merhaba. Değil, canlı yayın değil. Atacağım onu Perşembe yayında akşam Tamam. 8-9 gibi. Görüşürüz, Sağ ol kendine iyi kardeşim. bak abi. Sağ olasın. Hemen mekanların arasına ortadan giriyorum. Bakın şu tarafa yürüyeceğim. Bir de bu tarafa yürüyeceğim ama burası yürüyerek Pierre Loti'yi terk edebileceğimiz bir alan olabilir bu taraftan. Ben böyle bir gideyim. Bakın böyle sağlı sollu dükkanlar görebilirsiniz. Kolay gelsin. Evet, burada kahveci var mesela. Osmanlı Dibek kahvesi diyor. Kolay gelsin. Ne? Kahve mi ikram edeceğim? Rıdvan, Özgür, ben de memnun oldum. Ne kadar paketi? Paketi 125. Çikolata mı? Tatlı mı bu? İçi fındık, krema, kakao da var. Hepsi var içinde. Krema, kakule, fındık, kahve, şeker yok. Çok farklı ya. Değişik, güzelmiş ha. Keyifliymiş. Yani Dibek kahvesinin genellikle içeriği böyle mi oluyor? Ama bu sizin kendi yaptığınız aromalı. 225 lira dedi. Paketi 200 grama. Arkadaşlar böyle taşlar var, takılar var. Abi titiz olduğum belli. Böyle her şey belli yerinde, simetrik. Evet, taşçı İsmail abimizle beraberiz. 40 yıldır burada esnaflık yapıyor. Abi hep 40 yıldır bu taşçılık işini mi yapıyorsun? Taşçı İsmail olarak 40 yıldır var mısın? Çalışma hayatım 40 sene ya. Bir şey söyleyeceğim abim. Portföy açısından, gelen gidenler açısından 30 yılda bugünü karşılaştırırsan en büyük fark nedir abi? 30 yıl geriye dönersek o çok iyiydi. Çok iyiydi değil mi? Harikaydı. Lastik ayakkabı giyiyorduk ama mutluyduk. Hay yaşa abi. Bak, lastik ayakkabı giyiyorduk ama mutluyduk diyor abi. Daha ne desin? Olsun abi, yine mutluluğun daim olsun. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Kendine iyi bak. Evet, şöyle aşağıya doğru yürümeye devam ediyorum. İşte burada benzer dükkanlar, kafeler. Bakın topu 70 liraymış. 2 top 140 liraymış. Evet. Burada yine mekanların olduğu alana çıkıyoruz. Pierre Loti kahvehanesi. Buralar biraz daha kalabalık. Burası Bal Mumcu Sokağı olarak da geçiyor. Tabii bu Beşiktaş'taki Bal Mumcu değil, yanlış anlaşılmasın. Manzaranın en net olduğu yer burası çünkü ön tarafta herhangi bir ağaçlık alan yok. Ben hemen şuradaki manzarayı almak istiyorum arkadaşlar, bakın. Harika değil mi? Yani gelip şurada bir kahve içmeye, sevdiklerinizle, ailenizle vakit geçirmeye değmez mi? Burada asansör var. Bakın burada bir teras alanı oluşturmuşlar. Manzarayı çekerek yavaşça ineyim. Basamaklardan değil, yine engelli vatandaşlarımız için rampalarla desteklemişler yolu. İniyorum aşağıya. Şu manzaranın eşsiz güzelliğine bir de Haliç'i bir de bu açıdan görelim sizinle. Şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Çok güzel değil mi? Bozu olan var mı ya? Bakın teleferik gidiyor arkadaşlar. Şuradan görebiliriz. Bırakıyor, alıyor geliyor, bırakıyor. Alıyor geliyor, bırakıyor. Şuraya şöyle bir yükseklik yapmışlar.
Manzaranın olduğu alandan çıkıyorum şimdi. Evet, geldiğim yoldan dönüp farklı sokaklarına gireceğim Pierre Loti'nin. Devam ediyoruz. Güzel görüntüler var. Teleferikle inmeyelim, yürüyerek inelim. Teleferikle 2 dakikada ineceğimize şöyle etrafı görerek ineriz. Siz de gelirseniz eğer yürüyüş yolunu kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten günlük bir aktivite olur size de. Ağacın yeşilliğin arasında yürümüş olursunuz. Burası yürüyerek aşağı inebileceğimiz olan yol. Burası teleferikten indiğimiz ve teleferiğe binilen nokta. Tekrar burayı kullanabilirsiniz. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bakın her yerde kedi, hepsi de tonçik tonçik. Bakın böyle yürürken farklı noktalardan size manzarayı göstermek istiyorum. Evet, belli aralıklarla şöyle çeşmeler yapmışlar. Buradan yürüyerek de çıkabilirsiniz. Ama biz yürüyerek indik. Şöyle arkadaşlar tekrar otoparka doğru bağlanabilirsiniz buradan. Ben geri dönüp teleferiğe binmiştim. Pierre Loti'yi beraber gezdik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.